Because of the milking parlor. Convenience. Yeah, because Sağımda rahatlık oluyormuş. Okay. Okay, well let me tell you about the milk cow ration, some. Sağmalı rasyonunu anlatacak şimdi. The top three ingredients are basically our forage end of things. Üstteki üç ham madde işte mısır silajı, arpa silajı ve kuru ot. Bunlar kaba yem kaynakları. We are using dough barley silage. Hamur kıvamında arpa silajı. And that is new for us this year. Bu sene yeni başlamışlar buna. And what we are due to the high cost of western alfalfa hay. Bu da batıdan gelen kuru yonca otunun fiyatının yükselmesinden kaynaklanıyor. We were looking for a lower cost alternative. Buna daha düşük maliyetli bir alternatif aramışlar ve arpa silajını bulmuşlar. This has worked out very well. Çok işlerine yaramış. As far as rumination, fat test and components. Hem geviş getirme açısından hem sütün yağ içeriği açısından ve diğer süt bileşenleri açısından. We are currently using wet brewer's grain. Halihazırda yaş bira posası da kullanıyorlar. We are basically doing that to stick the ration together to prevent sorting. Bir nevi rasyonda tutucu madde olarak bundan istifade ediyor. Hayvanın yem seçmesini engellemek için. And also because it's a good buy as far as protein equivalent. Bir de iyi bir protein kaynağı. How much protein does it have, the brewer's grain? 23% on a dry matter basis. Kuru madde bazında %23 proteinli yaş bira posası. 75% moisture. %75 rutubet. We currently are doing whole cottonseed, and that is our major fat source in the ration. Sheet kullanıyorlar ve ana yağ kaynakları da bu. We also use a liquid molasses blend, which we are using for our sugar, to get our sugars where we want them to be. Sıvı melas karışımı da kullanıyor şeker kaynağı olarak. When you go down and you look at your ground corn, we are not feeding much ground corn. Gördüğünüz gibi fazla miktarda öğütülmüş mısır vermiyor. That is reflection of the high grain content of the corn silage. Bu da zaten mısır silajında bol miktarda tane olmasından kaynaklanıyor. And that is due, we've had a good year around here as far as grain production, corn silage production with the grain in it, but also because Mr. Gehring raises the header on his chopper. We're harvesting less of the stalk. Samuel, are you here close? Bu hem şeyden kaynaklanmakta. Approximately this high. İyi bir sene geçirilmiş. Tane verimi iyi olmuş, hasat iyi olmuş bu sene. Hem de biçerken artık öyle bir ayarlama yapmışlar ki sapları derinden kesmiyor, yüksekten kesiyor. Dolayısıyla silajın tane içeriği yüksek çıkıyor. Which greatly increases the forage, the fodder to grain ratio. As a consequence of doing that, we have very high starchy corn silage, and this is the reason why we are only feeding 2.5 pounds of ground corn. Dolayısıyla oldukça nişastası yüksek bir mısır silajı olduğu için sadece 2,5 poundla sınırlandırıyor bunu. The 1 kilonun biraz üzerinde bir rakam. The distiller's grain that we're using is the corn byproduct of ethanol production. It's corn dry distillers grain, right? Yes, right. Bir de DDGS kullanıyor. O da etanol üretiminin yan mamülü. It has basically a 28% crude protein. 28 ham proteinli. And there, The DDG price, would it be near the corn price or less or more? considerably less, about 45, currently about $45 a ton less. Less than the corn. Yes. Mısırdan daha ucuza geliyor. Ton başına 20 how many dollars less you said? $45? $45. $45 daha ucuz ton başına fiyatı. And that is another one besides the wet brewer's grain is another one of our bypass protein sources. Bu yaş bira posasının yanında diğer bir bypass protein kaynağı. Soybean meal
Everybody knows what the soybean meal is, I take it, of course. That's, of course, a more soluble, degradable type protein. We're using a product that's pretty specific to this area. It's called candy meal. Soya küspesini söyledik zaten o And what that is a byproduct of basically what it is. It's candy bars that are ground down and mixed with wheat mids so you can handle it. Bir de bu mıntıkaya mahsus Candy Meal dediği bir ürün var. O da işte şekerlemeleri, şekerleme fabrikasından alınan artık şekerlemeleri öğütüp biraz da razmolle karıştırıp And it analyzes 25% sugar. %25 şekerli oluyorlar. And on top of that, it's a commodity that we're buying for a very good price. We're buying that for about probably about $90 a ton less than shell corn. Oldukça da ucuz. Zerne mısıra nispetle tonu $90 daha ucuz. Okay. The TMR concentrate basically is where we get all of our minerals, our vitamins, I'm gonna call it our odds and ends into the ration. It also contains a protein. Bu TMR konsantresi dediği de işte vitaminlerini, minerallerini ve diğer ihtiyacı olan maddeleri ve bir miktarda proteini içeren bir karışım. That consists of a product that has fish meal, blood meal, and feather meal. Hem protein kaynağı da yani konsantrenin içindeki protein kaynağı da balık unu, kan unu ve tüy unu. And the reason that we're doing that is to get our amino acids, lysine and methionine, up to requirement. Bunu da lizin ve amino asit ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyorlar. Okay. Energy booster, bypass protein. Bypass fat source. Yes. Energy booster dediği bypass yağ. And that has been reduced here. We used to do 12 ounces, but due to the high cost of it, we have reduced that back to 8 ounces. 12 ons kullanıyorlar bir şey evvelce ama maliyeti yükselttiği için, daha doğrusu kendisi pahalıya geldiği için 8 onza düşürmüşler. And we've done that, and as far as body condition on the cattle, have not seen any detriment. Ve bu eksiltmeden sonra hayvanların vücut kondisyon skorunda da bir bozulma görülmemiş. What would be the cost of such a ration? Pardon? What would be the cost of this ration? It runs, the total ration per head per day, is that what you'd like to have? Runs about $5.30 per head per day. Hayvan başına günde $5 30 sente geliyor bu rasyon. Per cow per day, yes. What's the protein content of it? Percentage? The crude protein content runs, I've tried program at 16.9. 16.9 ham protein. And the energy megacalorie per pound? Megacalorie? The NEL, the energy, Yeah. runs 0.79. Nelde Is this enough? 0.79. Yes. 0.79. And the ADF fiber, acid detergent fiber, Yes. runs 19.5. ADF 19.5. I do not feed as high starch rations as what some nutritionists do. Birçok beslemeci gibi ben öyle yüksek nişastalı rasyon kullanmıyorum. We're doing 24% starch right now. %24 nişastamız var şimdi. And what's the ratio of the roughage to concentrates in your ration? It runs about 58, 42, 58% forage, 42 grain. 58 kaba yem, 42 kesik yem olarak. If you reversed it, wouldn't you get more milk if you reversed it? As long as my figures are there on my nutrients, I don't focus too much on that. I think we have a ration. We're currently we generally run high 70s to low 80s on milk production here. 70s. Kaba yem kesik yem oranını tersine çevirseniz yani daha fazla kesik yem daha az kaba yem olsa süt üretimi artmaz mı diye bir soru sordu bu arkadaş. O da diyor ki ben genel besin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ne kadarı kaba yemden ne kadarı kesik yemden kafaya takmam diyor. Ayrıca 70-80 pound gibi bir ortalama süt üretimleri var. 3 times a day milking,
3 times a day milk. Yes. Günde 3 defa sağıyorlar. No BST. DST yok. Bovin son. On occasion, when necessary, we will add water into the ration to prevent sorting. Bir de Again this pig. seçmeyi engellemek için su sıkıyorlar rasyona. Yes, we do add water into the ration. Currently, we are not because we are utilizing this wet brewer's grain. Halihazırda yapmıyorlar bu uygulamayı çünkü yaş bira posası var. O rasyonu tutuyor. I would rather have the moisture naturally in the silages to bring my moisture content of my total ration up rather than adding water. Tabii rasyonun rutubet içeriğinin kendiliğinden yüksek olmasını ben tercih ederim dışarıdan su katmaya oranla. It seems like if you add water, especially in the summer to the ration, that your feed is not as stable in the bunk as long as if you have natural moisture from your silages. Yazın özellikle de üstüne su sıktığınızda yemlikteki stabilitesi biraz bozuluyor yemin. Kendi tabii durumu itibariyle nemli olması daha tercih edilen bir durum. So you don't add water to the roughage, to the ration. We do at times, but what I try to do is correct the moisture like this. The moisture, the TMR today, the moisture on the ration is right at 50%. 50. And you want it to be 50? Yes, Hali hazırda %50 rutubeti var rasyonunda. Gerek duyduğu zamanlar If it's 60, will it be a problem? If it's 60. Su sıkma işlemini yapıyor. question, if it's 60%, is it a problem? Yes, from the standpoint that your cows start filling up on water instead of dry matter. %60 olsaydı rutubet sıkıntı olur muydu diye bir soru sormuş. Evet olurdu diyor. Çünkü o zaman hayvanlar kuru maddeyle değil suyla doyacaktı. In my experience, what happens is it depresses your total dry matter intake. Yani tecrübelerime göre böyle yüksek rutubetli rasyonlar toplam kuru madde alımını tabiatıyla azaltır. A lot of wet pounds of feed, but not enough dry matter intake. Yani yaş bazda ağır çeken bir yemdir bu ama yeterli kuru madde tedarik etmez hayvana. Yazın And I think that point of being too wet is 54% from there up. Ve %54'ün üstündeki rutubeti de ben aşırı rutubetli diye kabul ederim. Some people say that if you put more water in the ration, then the cow will simply drink less water because she drinks about, say, 100 liters of water per day. So if it has 60% water, this will be no problem. The only problem she will drink less water. But Bu arkadaşımız da, akıllı arkadaşımız diyor ki bazıları da der ki işte rasyonda ne kadar fazla rutubet olursa hayvan o kadar az su içer. I know my experience on that has been when you think through it that way, you think that would be the way it would work. They would consume less water at the watering trough. My experience has been it's just when you get it too wet a ration, that your dry matter intake on your bunk will go less. For whatever reason, it's just less. Yeah. Bu dediğiniz doğru olmuş olsa Yes. suluktan daha az su içiyor olması lazım hayvanın ama ben tecrübelerimle öyle bir şey görmedim. Yani yaş yemi hayvanın önüne koyarsanız önüne su koymuş olursunuz ve daha az kuru madde almış olur, neticede verimi düşer. This herd today, I would say, on the average in the last year, consumes anywhere from 48 to 51 pounds of total dry matter per head per day. Geçen sene rakamlarıyla 48 ila 51 pound hayvan başına günde kuru madde tüketmiş bu sürü. Acaba yaz ayında ilave ettiği su miktarı yüzde olaraktan nedir rasyona? When and if you add water to the ration, especially in the summer months. What's the percentage? What's the measure of that? How much water you add? How much? Sorry. If you do. Addition of water. Yeah, I add enough water to correct the total ration content of moisture to 50%. Sometimes that can be anywhere from 45. It can be anywhere from 4 pounds up to 16 pounds. Yani rasyonun kuru maddesini %50'ye getirmeye ne kadar yetecek kadar su katarım. Bu 4 pound da olur, 16 pound da olur.
But like I mentioned before, one thing I see in my travels is that when you have naturally occurring moisture, like would be in your solids, it's wetter, and you don't have to add that just regular water into the ration, especially in summer months, and it gets hot around here, the ration will remain more stable. Right. Burası yaz aylarında havanın sıcak olabildiği bir yer. Tecrübelerimle şunu söylüyorum. Eğer rasyon kendi içinden doğal ham maddelerinden gelen şekliyle nemli olursa dışarıdan su katmaya nispetle kendini daha iyi muhafaza ediyor yemlikte. Yani bozulması daha az oluyor. If the ration is unstable, the TMR, How many feedings you make per day? they're doing three feedings a day. With each milking, huh? Kaç kere kalan yemi topluyorlar? Yani 3 kereymiş. With each And, milking? Yes, yes. How often you collect the leftovers? They do that twice a day. Günde 2 defa. Yeah. It's pushed up. It's pushed up. İtiyorlar Okay? hayvanın önüne. And then once a day, they go through up here at the end and take all the refusals out. Günde bir kere de artıkları topluyorlar. The ration is balanced for how much milk production? 82. 82 pound. You don't give this leftovers to the heifers? The leftovers Yes. to the heifers? Yes. Kaç grupları var rasyon? Artıkları da düvelere veriyorlar bir tane sağmallardan. We feed. You have one group, right? We have same ration. We group the heifers on one side. Heifers go on one side. Older lactating cows on the other side. But they get the same ration. But they get the same ration. Düveler bir tarafta, inekler öbür tarafta ama ikisi de aynı rasyonu. Düveler de aynı rasyon. Nadir bir de şey yağlanma mesela bu görmüyorlar. eksik kalan mesela şu an boş görüyorum ben yemliği. 3 kere yem yapılıyor ya, bir daha ilave yem yapılmıyor mu hayvanın o günkü TMR tüketimine göre? Evet. Şunu sorayım, siz bana hatırlatın. Düveler dediği acaba şey mi kastediyor? Birinci laktasyondaki hayvanlar mı demek istedi? He observes that the feed hayvan is quite aynasyonlara nasıl? when the next feeding is going to be. The next feed, it'll be about 3 o'clock this afternoon. Saat 3'te tekrar yemleme yapıyorlar. İlave yapılmıyor yani. Kesin hayvan Onu bir daha soralım, yanlış anlaşma var. Finishes before the next feeding. You don't They'll give any no, additional. no. If they clean up, they'll get feed, more feed. Yeah. We do not wait for the feed bump to get empty. But And I so think her you don't question- consider this empty? This feed will be pushed up here in just a little bit. Okay. Hayır, bitirirse şayet bir sonraki yemlemeyi beklemeden yem veriyorlar. Ben de dedim ki bu bitirmemiş mi? Bana bitmiş gibi geliyor dedim. Hayır, birazdan gelip bunu iteceklermiş. Bundan bir Yeah, şey yeah. TMR'dan çıkan yemin üzerine yüzdelik bir ilave yapıyorlar mı? Yoksa TMR'dan çıkan miktar They'll kadar take- veriyorlar hayvan başına? The skid loader Ben böyle olsa with the blade, 10 kere ilave yaptırırım. and they'll go through and know where all this will be stuff like this. Yeah, but this is not enough until 3 o'clock for the next. Right. I said that, but what it is, as soon as these cows are out of feed, they eat varying amounts due to the weather. In other words, they will have feed up here sooner than 3 o'clock today. So Yes. and then you'll increase the Belli quantity ki bugün maybe saat 10% Yes, yes. tomorrow. The lady wants to know if you make any top dressing or you just give whatever No, comes no. from the This TMR. is all they get is what comes through the TMR. Hayır, TMR. üstten verilen hiçbir şey yok. Sizin Nadir sorunuz Bey, vardı. Biz eğer yanlış anlamadıysak düveler ve inekler aynı rasyonu mu yiyor? Evet. So the heifers and cows, just to underline, they eat the same ration. Correct. No, when he meets heifers, Heifers. lactating cows, milking cows. He doesn't mean heifers. He means the first. First Okay, lactation. şimdi şu var, bir dakika. Lactating milk cows. Amerika'da düve dediğimiz zaman bu adamların I have to make a clarification. Düve dediğimizde Amerika'da ilk doğumunu yapmış hayvan ikinci defa doğuruncaya kadar düvedir. Birinci laktasyon. They were heifers. They were. Düve dediğimiz zaman birinci laktasyondaki inektir. We always say heifers. Leftover'lar birinci laktasyondaki inekler. Sağ malda hepsi aynı. You don't make a Sadece separation grup between the olarak high producing group and low producing group. Hayır. Yapmıyor. Sadece yaş olarak ayırıyor. Evet. Ama aynı yemin. Aynı yemeği. First lactation. Döküyor. All the others. All the others. Same quantity. Well, at label quantity at label. No. If they give more, they eat more. Exactly. Hayvanı nasıl gruplandırıyor? Yani daha fazla süt veren tabiatıyla kendisi gelip zaten daha fazla yiyor.
consider milking the Sadece first yaşına 40 göre days or ayırıyorlar. 30 days more frequently. The cows milking cows the first 30 days more than 3 times. İşçilik olarak Boost tabii up çok for milking. Sınırlama yap. Milking 3 sadece bir times yem yapıyor. or Tek yani. feeding. Yoğun Milking olması. more than 3 times for the first 30 days. Fiyat federasyonlar yüksek verim hayvanı. İşte ancak burası olabilir. Genelinde, arın genelindeki ortalama çok birbirine yakınsa bu olur. Yükseldi dediğim şey olur. To let the Yahut da şey olması lazım. Ferdi beslemede olması lazım. Ayrı beslemede olması lazım. Our official records, our first lactation heifers peak around 78 pounds of milk. okay. İlk laktasyondaki hayvanlar 78 poundda pik yapıyorlar. Our second lactation cattle are İkinci currently laktasyonda at 95. 95 poundda pik From yapıyorlar. 80 to 95. Yes. Very good. And then our Kilo falan oluyor. 0.45. İlkinde 75 falan. 75 pounds you said for the first lactation. first lactation heifers, the peak production. 75. Right. Evet 75. Yeah. Second lactation cattle, about 95 pounds. İkinci de 95. And then the third plus lactations, which could be third, fourth, fifth, and on, will run well over 100. It's about 105 to 106 pounds. It's where they Üçüncü peak. ve daha It's where they sonrakilerde 100'ün üstünde 105 küsür. Kaç laktasyon tutuyorlar? For how many lactations you keep an animal normally? What is it? Our turnover is generally about a little bit less. The average cow, lactation cow stays here just a little bit less than 3 lactations. That's the average. The US average. Yeah. 2.8 or Yeah, so. that's where we're Yani at. ortalamada 3 laktasyon durmuyor. 3 laktasyonun biraz altına geliyor. Mister, But if a cow will milk, he will leave her forever. If she's good, he will leave. Nine. this is not a reflection of herd health problems, but Mr. Gearing calls pretty heavily according to production. We're blessed with good enough herd health that Yani bu üç laktasyon ya da 3 laktasyondan biraz aşağıda olması bir sağlık probleminin işareti değil. Fakat seçimi çiftlik sahibi verime göre yapıyor. Yerim düşünce gönderiyor demek. Getting back to the TMR, we feed, basically try to feed for a I think I answered her question, 3 to 4% feed refusal. That's the feed that goes out to the heifers. %3, %4 artık kalacak şeklinde miktarı belirliyorlar. Kalanı da düvelere gönderiyorlar. Okay. Demin o sorduğunun cevabı aslında bu. %3, %4 ilave ediyor demek ki. Yani kuru madde bazında hayvanın ihtiyacından %3, %4 ilave veriyor mu? Ben de şöyle anladım onu. Eğer kalan yem, yani hayvan başına %3, %4 yem artıyorsa bu yem normal. Tamam ama işte onu artması için nasıl yapıyor demek ki? Hayvana ihtiyacı olan... Hayır dedim ama şimdi onun dediğine göre öyle olması lazım. Yani kuru madde bazından hayvanın ihtiyacından %3, %4 fazlasını koyuyor ki artıyor. 70, 72 degrees. Very good. What's the average days of milk as of today? Average days in milk. I have to think of the records. They run generally 180, 185. And your open days? Your open days? 180-185 gidiyor. Run toward 90. Your open days is 90? Excuse me, that's days the first breeding. I'm sorry. No. The open days. The average open days. Open days run about 160. 160. Yeah, Too high, too high, huh? 160 günde boşta günü var. It's a little bit high, huh? A little bit high. Yeah. Yes.